Efendim merhaba, yine ekranlarınızda çok özel bir konuğumuzla beraberiz. Operatör Doktor Necdet Demir, kulak, burun, boğaz mütehassısı uzmanı kendisi. Bugün rinoplasti yani burun ameliyatlarını konuşacağız. Mesela ilk sorum hocam, Burcu'nun burnu ameliyatlı mı değil mi? Değil tabii ki. Tam nereden anladınız ameliyatlı olmadığını? Yamuk gibi. Yapan kimse çok kötü yapmış o yüzden. Yok Evet. çok yani Hayır. çok şey. Bizim burnumuzun doğal bazı hatları var. Burun sırtı çizgileri, burun tip dediğimiz ucunun ışık ve gölgeleri, burnun ameliyatlı olup olmadığını çok rahat bir Gerçekten mi? şekilde İnsan ortaya üzülüyor. koyar. Böyle bir şey üzülür mü? Ne mesela? ne? Bu çok iyi bir şey aslında. Sizde doğal olması gereken ışıklar, gölgelenmeler var. Burnumuzda kıkırdak ve kemik dışında bir takım burun bağlarımız var. Bunları biz ameliyatla bir kısmını kesmek zorunda kalıyoruz. Ameliyat sahasını ortaya koyup bunları düzeltmek için. Sizde onlar kesik olmadığı için orijinal bir görüntü sergiliyor ve güzel bir burnunuz var. Bunu görebiliyoruz. Ameliyatta olmadığını bu şekilde anlayabiliyoruz. Evet, orijinalliğin tasdik olundu. Sayın teşekkür ederim. Siz inandıysanız tamam. Ben hala inanmadım Ya ama ben yine çok ilginç. %99 Şimdi ben şöyle bir orijinal. şey söyleyeyim, olmuştur olmamıştır. Yani ben işte bu belki de ben kendim inanıyorum. Benim işte küçüklüğüm sırasında böyle güldüğüm zaman özellikle burnum böyle aşağı doğru, fotoğraflarda çok gördüğüm bir şey. Belki de böyle baktığım zaman güldüğümde burnumun çok böyle hafif ucu öne doğru, daha doğrusu aşağı doğru gibi geliyordu herhalde. O zamanki filmlerden bir tanesinde böyle siyah beyaz filmler yani. Oradaki kızlardan bir tanesi böyle yatarken gece burnuna mandal takıp uyuyordu. Ama çok böyle küçükken bir de üstüne üstlük. Ben böyle 11-12 yaşındayken falan böyle bir sene falan burnuma mandal takıp uyudum. Gerçekten de öyle. Hatta böyle ahşap, plastik mandal değil ahşap mandal falan takıp uyudum. Ve sanki böyle burnumun ucu böyle onun etkisiyle biraz böyle yukarı doğru kalkmış gibi geliyor. Normal eski fotoğraflarıma baktığım zaman da belki psikolojik bana öyle geliyor. Bilmiyorum, belki de fotoğraflara artık böyle daha karşıdan poz verdiğim için farklı da geliyor olabilir ama hocam benimle dalga geçiyor. Yani bunu mesela kıkırdağı eğitebilir misiniz? Öyle bir şey olabilir Yok, mi? eğitemezsiniz kıkırdağı. Kıkırdaklarımız elastik. Onları bir sene boyunca da bastırırsanız bir sene sonra bıraktığınızda eski formuna gelir. Ama o bahsettiğiniz şey biraz daha farklı. İki açıklaması olabilir, sebebi olabilir. Bir kere bizim büyümemiz durur ama vücudumuzda büyümesi devam eden iki organımız var. Birincisi burun, ikincisi kulak. Aa, öyle mi? Bu Kulağı büyüme, biliyorum değil. bu büyüme devam ettiği için bir şeyler değişmiş olabilir. İkincisi siz o mandalı taktığınızda Ucundaki gelişmeyi yavaşlattım galiba o zaman en azından. hayır, burun ucunu aşağı dudak bölgesine bağlayan bir kasımız var. Evet. Muhtemelen siz o kasın fonksiyonlarını biraz daha bozdunuz. Onu biraz daha Burun uzattınız. Dolayısıyla onu aşağı çekme Özelliğini kaybetti. özelliğini kaybetti. Okay. Bu iyi bir şey mi? Bence iyi bir şey. Burnunun genetiğiyle Alternatif tıp. oynamışsın. Evet aynen öyle. Alternatif tıp bir tane şey açıyormuşum Sizin ben. için iyi bir şey olmuş aslında. Evet. Biz bunu mesela botoksla ya da o kası keserek çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Siz başka bir şekilde Vallahi halletmişsiniz. öldürmüşüm aslında. GDO'lu burun. Genetiğini değiştirmiş. Peki hocam konuya gelelim. Rinoplasti, kimler rinoplasti yaptırır? Genelde hangi yaş grupları hasta olarak karşınıza çıkıyor? Ve rinoplastideki yöntemler var farklı farklı. Açık rinoplasti diyoruz, kapalı rinoplasti diyoruz. Ama bunlardan önce bir sorun var. Burun ameliyatını olup olmadığını ışıkla, şunla bunla anlarım dediniz. Peki bizi izleyen seyircilerimiz rinoplastiyi nasıl anlarlar? Işığı aşağıdan mı tutsunlar, yukarıdan mı tutsunlar? Nereden tutarsanız görürsünüz. Aşağıdan mı yukarıdan mı? Yani bence onların öyle bir kaygısının olmasına gerek Yok, bazıları hani çok yok ve bende hiçbir şey yok diyor. Ama bakıyorsun burun bir sürü gölge ve bir sürü ışık var. Herkesin burnu Burcu'nunki gibi değil. Evet. Yani Aşağıdan yukarıdan yani ışık tutunca daha çok belli oluyor. gün Değil mi? Şu anki ışığında bu en stüdyo iyi- ışığı. en iyi gün ışığında belli olur. Böyle ışığı tertemiz alıyor. O burundan mı bahsediyorsunuz? Evet. Her yere eşit alıyor. Evet. Ha tamam. Bu en iyi gün ışığında belli olur. Onun dışında bu tarz stüdyo ya da tepeden gelen ışıklarda da mesela Burcu Hanım'a baktığımda en tepesi dar, ortası hafif daha geniş, biraz daha aşağıda yine dar, en aşağıda bir daha genişlemiş iki tane burun sırtı ışığı O el hareketi hiç görüyorum. hoş genişlemişler. Bu doğal olması gereken burun sırtı ışıkları. Bunları gördüğümüzde doğal bir burun. Bu normal olarak. pozisyon. Evet, anlattınız. normal bir burun olarak düşünürüz. Yalnız burun sırtı koruyucu cerrahiyle
yapılmış bir burun ameliyatında biz bunu anlayamayız. Ameliyat olmuş olsa dahi biz bunu anlayamayız. Çünkü O burun kadar doğala sırtı yakınmış. daha önceki ameliyat olmadan önceki burun sırtı iyi bir burun sırtı olduğu için biz ameliyatta bunu koruduğumuz için ameliyattan sonra biri baktığında bunun ameliyatta olup olmadığını anlayamaz. Şimdi bakın pardon çok özür dilerim. Ben hafta sonu galiba bir arkadaşım şimdi artık tabii ki sosyal medyada çok dolaşıyor. Özellikle Instagram'da falan da böyle tabii ki estetik müdahale yapan işte doktorlar falan da kendi videolarını da paylaşıyorlar yaptıkları müdahaleleri. Ben şimdi eskiden bir arkadaşım, bir kız arkadaşımın ameliyatını hatırlıyorum. Çünkü arkasından göz altında morluklar, şişlikler falan artık oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum böyle şeyler. Çok daha az eskisine Tamam. göre. Böyle mesela şeyi hatırlıyorum sadece. Baygınken bile burnuma vuruldu yani kemiğe vuruldu o hissi mi artık hatırlamak mı yoksa hissetmek mi bilmiyorum. Böyle bir hani kırma, burun kırma falan gibi şeyler mi vardı açık ameliyatlarda? Yani- Şimdi bir tane video seyrettim. Neden bunu söyledim? Videoyu böyle yandan çekmişler. Belki siz de görmüşsünüzdür. Yatıyor, yandan çekiliyor. Buradan bir şeyle girilmiş. Görmüyorsun yani kamerada, çekilen açıda. Buradan bir şey yapıyor. Sonra böyle eliyle böyle pıtık tık bık bık bir şey yapıyor. Burnu kaldırıyor. Bitti gibi böyle bir video İndiriyor koyuyormuş. O burnu. ne? Ya demin bahsettiğim burun sırtı koruyucu cerrahi o. Açık teknikte de kapalı teknikte de yapılabilir. Açık dediğiniz Yani açık teknik dediğimiz burun orta hattında şurada küçük bir kesi Kesiliyorlar. yapılarak cildi kaldırarak yapılan bir ameliyat. Tabii ki içeriden de kesiler olur. Kapalı teknikte buradaki kesi yapılmadan içerideki kesilerle cilt altından kemiğe kıkırdağa ulaştığımız bir ameliyat. Burun sırtı koruyucu teknik dediğimiz o let down ya da push down diye artık tanıtılıyor, güncelleniyor. Ne yapılıyor? İçeriden kemik kırılmaları yine eskiden Deliklerin olduğu gibi içinden yapıyorsunuz. yapılıyor. Burun kökünden yapılıyor. Bütün çatı serbestleştirildikten sonra alttan bir kısım çıkarılarak ne kadar indirmek istiyorsak asansör gibi tamamını indiriyoruz. Ne oluyor? Burun sırtı, burun kemikleri tamamen doğal yapısını koruduğu için onu aşağı indirdiğimizde yanlardan iyileştiğinde bir doğallık bozuluyorsa da yanlarda bozuluyor. O da pek tam da yüzde burnun birleştiği hatta denk geldiği için belli olmuyor. Doğal bir burunmuş gibi, ameliyatta olmayan bir burunmuş gibi bir izlenim veriyor. Çok güzel bir yöntem ama herkese uygun bir yöntem değil. Burun eğriliği olan, burun sırtı ışıkları iyi olmayan hastalara uygun bir yöntem değil. Tamam. Peki Evet. ne? Böyle bir sürü soru soruyorum. Böyle mesela şey Tabii. filan böyle törpüleme var, kırma var. Yani kırılıyor mu peki? Öyle bir şey var mı yani? Kırarak tekrar Ya- düzeltme diye bir şey var mı gerçekten? Ya şöyle- O bahsettiğiniz hani çok köprülü bir Tabii, burunda mesela. Tabii. Yani şunu kırma tabirini çok sevmiyoruz. Şundan Evet işte o dolayı yüzden ben bulamadım doğru nedeni. kırma aslında doğru tabir kırma. Yontma. Niçin sevmiyoruz? Çünkü kırma olumsuz bir şeyi tabir etmek için doğru. kullandığımız. Bir şey düşer, kırılır ya da bir şeyi düzeltmeye çalışırken kazara kırılır. İstemeden yapılan ya da olumsuz bir şey yapmak için yapılan bir şeydir kırma ama biz iyi bir şekil vermek için Yapılandırma. yapılan bir eylemdir kırma eylemi. Ama biz iyi bir şekil vermek için bunu yapıyoruz. Onun için şekillendirme tabirini daha çok seviyoruz. Bunu törpülemeyle ama nihayetinde kırıyoruz. Yani Türkçe olarak kemikleri şuradan kırmadan yeni bir şekil veremiyoruz. Mümkün değil bu. Ne kadar zamanda iyileşiyor orayı kırdığınız zaman? Tam anlamıyla iyileşmesi aslında bir yılı buluyor. Bunun eski halini, eski orijinal Burun halini- ameliyatı oldu, bir yıl işe gidemeyecek mi? Hayır. Bir hafta sonra işe gidebilir. Gidebilir ama tam anlamıyla iyileşmesi, cildin eski kalitesine ulaşması, sanki hiç ameliyat olmamış, başından hiç ameliyat geçmemiş, hiçbir yerde şişlik kalmamış, kemik ödemi kalmamış, ameliyattan sonra soğuk havalarda sızı kalmamış, hiçbir şey kalmamış. Yani her şey tamamen bir Aynen. yıl sonra ancak düzelir diyorsunuz, Evet. ödeminin tamamen Ama bir hafta çözülmesi. sonra işine dönebilir. Ama peki burun ucu düşük olanlarda kemiğini falan kırmaya gerek yok herhalde. Gerek yok. Peki burun ucu ameliyatını nasıl yapıyorsunuz Necdet Hocam siz? Burun sırtında herhangi bir sorun olmayan, Hiçbir problem burun yok. genişliği Okka gibi olmayan- burnu var. Mesela düşünün Burcu'nun burnu gayet güzel ama ucu düşük olsaydı biz ne yapacaktık? Sadece burun ucuna müdahale edecektik. Bunu da yine hem açık hem kapalı teknikle yapabiliyoruz. Çoğu zaman kapalı burun için yeterli oluyor. Diğerinden farkı ne? Ödem hiç olmuyor, şişlik hiç olmuyor, morluk hiç olmuyor, kemiklere hiç dokunmuyoruz. Çünkü bütün şişlikler, morluklar aslında kemik müdahalelerinden. Hem törpü hem kırma şişlik ve morluğa neden oluyor. Ama burun ucunda herhangi bir kemik yapı olmadığı için herhangi bir şişlik, morluk, ödem şu bu olmuyor. Burun ucunu kısaltabiliyoruz, uzatabiliyoruz, düşüklüğünü kaldırabiliyoruz, genişse inceltebiliyoruz.
sağa sola doğru yamulma varsa ortaya alabiliyoruz. Hiç kemiğe dokunmadan, herhangi ekstra hiçbir müdahale yapmadan sadece burun ucuna dokunarak. Okey. Burun ucu estetiğinde o zaman burun ucu estetiği kapalı yöntemle yaparsanız herhalde bir de değil mi teknik olarak kapalı teknikle yaptınız. Burun ucu estetiği yaptınız. Burun sırtıyla oynamadığınız için bakmakla kimse anlayamaz. Doğru mu yanlış mı? Ya daha güzel bir burun görür. Evet. Daha güzel bir burun. Evet. Tamam Burcu ben seni çözdüm. Ben çok Bu memnunum zaten. Niye? kapalı teknik burun ucu kaldırmış. Mandalla kalkmaz. Ben Bak, yapmış dinledim. olsam zaten söylerim. Hocam bu niye burada şu an burada da bunu tartışıyoruz onu bilmiyorum. Ben zaten her bilemedim. şeyi söylerim yani. Peki son bir sorum var size. Komplikasyonlar neden oluyor? Mesela şeyi falan boş verelim. Sizin hani tavsiyelerinizi dinlememiş olanları falan onları her şeyi boş verelim. Mesela birkaç kere ameliyat olma ihtiyacı duyan insanlar oluyor. Yani beğenmedi. Başka bir doktora gitti. Onun yaptığını da beğenmedi falan gibi. Maksimum ameliyat ameliyat yapılabilir? Çünkü bir noktada artık yani Bir yerden sonra dokunmamak Evet, lazım. aynen. Çünkü nihayetinde dokunduğumuz şeyleri biz yeniden şekillendirdikten sonra bir iyileşme sürecine bırakıyoruz. Demin bir yıl dememin temel sebebi de o. Bir daha kemiğin kaynamasını bekliyoruz. Cildin tekrar eski kalitesine dönmesini bekliyoruz. Kaldırdığımız cildin tekrar beslenmesini, mukoza dediğimiz burun içindeki örtünün tekrar eski işini yapmasını bekliyoruz. Çünkü burnun bir takım fonksiyonları var. Havayı nemlendirir, havayı ısıtır, havayı temizler. Tekrar bunlara geri dönmesini, içeride kabukların bitmesini bekliyoruz. Tekrar kaldırdığımızda tekrar bir burnun beslenmesini bozuyoruz. aha. Bunu artık 3, 4, 5, 6 yapmamak lazım. En çok 3. hadi olmadı 4. ameliyatla bitirmek lazım. Bu anlamda ilk ameliyat doktorunu çok iyi seçmek gerektiğini Kesin. düşünüyorum. Çünkü ikincisi kesinlikle birincisinden daha zor ve daha riskli bir ameliyattır. Hiç bozulmamış bir anatomiye dokunmak, onu ameliyat etmek çok daha başarılı bir sonuç doğurur. Bu anlamda iyi bir seçim önemli. Yani bir kere yaptırın, tam Evet, yaptırın. yaptırın. İlk seçim çok önemli. Evet. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz teşekkür için. Sağ olun. ederiz. Ağzınıza Sağ sağlık olun. gerçekten. Ağzınıza burnunuza sağlık. çok teşekkürler. Sağ Evet, olun. operatör doktor Necdet Demir, kulak burun boğaz uzmanı bize rinoplasti ve tiplerini ve komplikasyonlarını anlattı. Ayağınıza sağlık hocam. Teşekkürler. Evet. Sağ olun. Yine Sırada bekleriz. ne varmış? Hemen Şimdi bakalım ne var. birazdan ona bakıyoruz.